Ben Nijerya'ya adım attığım anda şunu fark ettim. Burası sakin bir ülke değil. Burası sessiz hiç değil. Her şey aynı anda oluyor. Korna sesleri, bağırarak konuşan satıcılar, akan trafik, yürüyen kalabalıklar. İlk dakikalarda insanın başı dönüyor. Ama birkaç saat sonra şunu hissediyorsunuz. Bu kaosun içinde garip bir düzen var. Burası Nijerya. Afrika'nın en kalabalık ülkesi. 220 milyonluk bir dev. Ben burada aynı gün içinde birbirine hiç benzemeyen dünyalar gördüm. Bir yanda Lagos'un yüksek nemli ve tuzlu havası, bir yanda Abuja'nın daha kuru ve planlı iklimi. Kuzeye Kano'ya doğru ilerledikçe hissedilen Sahra'nın etkisi, güneyde ise Atlantik Okyanusu'nun durmak bilmeyen ritmi. Nijerya, Batı Afrika'nın tam kalbinde yer alıyor. Doğuda Kamerun, kuzeyde Nijer, batıda Benin, haritaya baktığınızda tek bir ülke gibi görünüyor ama içine girdiğinizde yüzlerce ülke hissi veriyor. Benim için en çarpıcı şeylerden biri bu kadar büyük bir coğrafyada bu kadar farklı insanın bir arada yaşama iradesiydi. Yüzlerce etnik grup, yüzlerce dil ama herkesin ortak bir noktası var. Hayatta kalma becerisi ve inanılmaz bir girişimcilik ruhu. Sokakta yürürken bunu net bir şekilde hissediyorsunuz. Her yerde gençler var, enerji var, hareket var. Ülke nüfusunun yarısından fazlası 18 yaş altında. Bu inanılmaz bir potansiyel demek. Ama bu genç nüfusun bir bedeli de var. İşsizlik, eğitim sistemindeki yetersizlikler, gelecek kaygısı. Ben konuştuğum birçok gençle aynı umudu ve aynı belirsizliği aynı anda gördüm. Biri bana biz burada sabah uyandığımızda bir planla başlarız ama gün bizi nereye sürüklerse oraya gideriz demişti. Bu bir anlamda tüm ülkenin ruh halini yansıtıyor. Ülkedeki en büyük etnik gruplar Hausa, Yoruba ve Igbo. Her birinin dili, kültürü, yemekleri, müziği ve yaşam tarzı birbirinden kökten farklı. Kuzeyde Hausa kültüründe İslamiyet'in ve ticaretin izleri çok derin. Sokaklarda dar dikdörtgen avlulu evler, renkli kumaşlarla süslenmiş pazarlar, Yorubaların egemen olduğu güneybatıda ise hayat daha renkli ve hareketli. Geleneksel obas, krallar hala saygı görüyor. Festivaller inanılmaz görkemli. Igbo'ların yaşadığı Güneydoğu ise ticaret ve girişimcilikte öne çıkıyor. Bu çeşitlilik Nijerya'yı inanılmaz zengin kılıyor ama yönetimi de inanılmaz derecede zorlaştırıyor. Kimlikler bazen birleştirici, bazen de bölücü bir rol oynuyor. Nijerya'nın tarihi çok eski ve katman katman. Ben buradayken şunu düşündüm. Bu topraklar yüzyıllar boyunca Nok medeniyetinden, Benin krallığının bronz heykellerinden, Sokoto halifeliğinden geçmiş. Avrupalı sömürgeciler gelmiş. 19. yüzyılın sonlarında Berlin Konferansı'nda masada çizilen sınırlar Nijerya'yı İngiliz sömürgesi haline getirmiş. 1960 yılında bağımsızlığını kazanmış ama sömürge dönemi izleri hala her yerde. Eğitim sisteminde, yargıda, şehir planlamasında, hatta insanların İngilizce konuşma biçiminde bile. Bu yerel dillerle iç içe geçmiş. Pidgin English adı verilen kendine has canlı bir dil yaratmış. Din, Nijerya'da hayatın tam merkezinde. Nüfusun yaklaşık yarısı Müslüman, çoğunlukla kuzeyde, yarısı Hristiyan, çoğunlukla güneyde. Cuma namazları ve pazar ayinleri sosyal hayatın belirleyici anları. Günlük hayat ise hiç kolay değil. Ben bunu ilk günden hissettim. Altyapı büyük bir mücadele alanı. Elektrik kesintileri olağan, elektrik kesildi diye bağırmak günlük dilin bir parçası. Jeneratörlerin sürekli vızıltısı şehir sesine karışıyor. Temiz su her yerde erişilebilir değil. Trafik ise özellikle Lagos'ta tam anlamıyla bir felsefe, bir sabır testi. Lagos'ta trafikte beklerken şunu düşündüm. Bu şehir asla durmuyor. Sabah, öğle, gece fark etmiyor. Herkes bir yerlere yetişmeye çalışıyor. Ekonomi büyük ölçüde petrole bağlı. Nijerya Afrika'nın en büyük petrol üreticilerinden biri. Ama bu zenginlik herkese eşit yansımıyor. Gelir dağılımındaki uçurum gözle görülür derecede belirgin. Ben şehir merkezindeki lüks sitelerle varoşlar ve kırsal bölgeler arasındaki farkı çok net gördüm. Kırsalda tarım hala hayati önemde. Şehirlerde ise insanlar Nollywood film endüstrisinden teknoloji startuplarına, küçük tezgahlardan büyük ticaret ağlarına kadar sayısız yolla ayakta durmaya çalışıyor. Makako, Lagos Lagunu üzerinde kurulmuş geniş bir su üstü yerleşimi. Burası adeta suyun üzerinde yaşayan ayrı bir dünya, bir su şehri. Ben Makako'ya rehberlik eden bir yerlinin kayığıyla girdim. Sokak yok, araba yok, su yolları caddelerin yerini almış. Evler çoğunlukla ahşap ve bambudan yapılmış, kazıkların üzerinde duruyor. Altında balıklar yüzüyor, üstünde aileler yaşıyor, çocuklar oynuyor. Yaşam tamamen suya bağlı. Ulaşım, balıkçılık, ticaret, çöplerin atılması. Makako'da kaç kişinin yaşadığı tam olarak bilinmiyor. Tahmini 50.000 ile 100.000 arası değişiyor.
Ama sayılardan daha önemlisi buradaki dayanıklılık ve yaşam mücadelesi. Ben sabah saatlerinde oradaydım. Balıkçılar ağlarını topluyor, kadırgalar pazara mal taşıyor, çocuklar üniformalarıyla kayıklara binip okula gidiyor. Elektrik yok, temiz su çok sınırlı, kanalizasyon sistemi neredeyse hiç yok. Sağlık ve eğitim olanakları minimum düzeyde. Sel ve su baskınları sık yaşanıyor. Hükümet zaman zaman yıkım tehdidi savuruyor. Bu da insanların geleceğini sürekli belirsiz kılıyor. Ama ben burada şunu gördüm. İnsanlar vazgeçmiyor. Komşuluk bağları çok güçlü. Birbirinin kayığı bozulsa herkes yardım ediyor. Bir ev zarar görse topluluk elinden geleni yapıyor. Çocuklar suda yüzmekten, kayıklardan atlamaktan keyif alıyor gibi. Kayıklar rengarenk boyanmış, bazı evlerin önünde saksılar var. Pazarlarda taze balıklar, sebzeler, el yapımı ürünler satılıyor. Makoko bana şunu öğretti. Zorluk, umudun ve topluluğun düşmanı olmak zorunda değil. İnsanın uyum sağlama ve hayata tutunma kapasitesi inanılmazdır. Burayı gezerken turist gibi değil, saygılı bir misafir gibi davranmak gerektiğini anladım. Her kayık, her ev, suya bakan her yüz, hayatta kalmanın sessiz bir kahramanlığını anlatıyor. Nijerya sorunlarıyla yüzleşen, eksikleriyle mücadele eden gerçek bir ülke. Trafiğiyle, altyapı eksiklikleriyle, yolsuzluk ve güvenlik endişeleriyle ama aynı zamanda inanılmaz bir yaşam enerjisine, yaratıcılığa, mizah anlayışına ve sarsılmaz bir ruha sahip. Ben burada şunu hissederek ayrıldım. Nijerya mükemmel bir ülke değil ama çok canlı, çok dürüst ve çok gerçek. Burası zorluklar karşısında pes etmemenin, dayanışmanın ve sürekli bir yol bulmanın ülkesi. Sahip olduklarıyla yetinmek yerine sahip olmadıklarından bir şeyler yaratmanın ülkesi. Eğer bir gün yolunuz düşerse sadece bir yer görmüş olmazsınız. Hayata, dirence ve insan ruhuna dair bakışınızı derinden etkileyecek bir deneyim yaşarsınız. Siz Nijerya'yı görmek ister miydiniz? Yaşadığınız benzer deneyimleriniz var mı? Düşüncelerinizi aşağıda yorumlarda paylaşın. Eğer bu gezi notlarımı beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki keşifte görüşmek üzere, hoşça kalın.